Şimdi Spinoza'nın yaşamı hakkında bir iki şey söylemek isterim. Dediğim gibi 1632 yılında Amsterdam'da doğan bir düşünür. Yahudi kökenli bir aileden geliyor. Hollanda'ya giden Yahudiler genellikle İspanya'dan ve Portekiz'den göç edip gidenler. İspanya'da Endülüs Emevi Devleti 1492 yılına kadar sürmüştür. 92 yılında Katolikler Endülüs İslam Devleti'ne son verip orada İspanya'yı tekrar ele geçirirler. Hem Müslümanlara karşı hem Yahudilere karşı büyük katliamlara girişilmiştir. Başa geçen bir kral Müslüman problemini çözdük dedikten sonra şimdi Yahudi sorunu çözmemiz gerekir. Ve 1492 yılında o zamanki İspanya'da Leon kraliçesi 1. Isabel ile Aron kralı 2. Ferdinand ülkedeki Yahudilerin sürgün edilmesi fermanını çıkarırlar. Ya Hristiyanlığa geçeceksiniz veyahut da ülkeyi terk edeceksiniz. Bunun üzerine bazı Yahudiler, özellikle üst kesim, orta kesim Yahudileri Hristiyanlığa geçip orada yaşarken belli bir kesimi İspanya'yı terk ediyor. Yahudilikten çıkıp Hristiyanlığa geçen insanları yurttaş, vatandaş olarak kabul ettikleri için bazı kesimler orada asimile olup hatta yurttaş oldukları için İspanya'da belli görevlere bile gelebilmişlerdir. Bazı tarihçilerin dediğine göre 121 insan Hollanda'ya gidiyor. Şimdi neden Hollanda'ya gidiyorlar? Hollanda o dönemde ticari açıdan çok gelişmiş bir ülke ve Yahudiler de ticaretle uğraştıkları için Hollanda için önemli bir ticari gelişim kaynağı oluşturuyor bu göç. İkinci neden ise o dönem Hollanda'da gerçekten liberal bir yönetim var. Ve Avrupa'nın o dönem en liberal görüşleri, en hoşgörüyle karşılaşan bir ülke durumunda Hollanda. Descartes bile Fransa'da Hollanda'ya gitmek zorunda kalmıştı. Yani düşünce özgürlüğü aslında nispeten özgür olan ülkelerden biri. Hollanda devletinin başında ilk defa monarşik olmayan bir devlet adamı var. Johan de Witt denilen adam Spinoza'yı da himayesi altına almıştır ve onu korumaktadır. Fakat 1672 yılında Fransa Hollanda'ya savaş ilan eder ve o savaş döneminde özellikle ki o zaman Oranje olarak bilinen monarşi yanlısı gerici güçler oradaki gerici halkı kışkırtırlar. Fransa'nın müdahalesini bir bahane olarak görerek bu devlet adamı Johan de Witt ve kardeşi Cornelis bu gerici güruh tarafından lince uğrarlar. Gerici bu güçler barbarca bu iki kardeşi katledirler. Hatta bir tarihçinin dediğine inanılırsa bu gerici güruh bu iki kardeşin cinsel organlarını kesip yiyebilmişlerdir. Bakın, vahşete bakın. Dogmatik bir inançla beslenen bir güruhun yapamayacağı gaddarlık yok. Bunu artık Türkiye toplumu da yakından görmüştür bir takım olaylarda. Şimdi yaşamı hakkında bu kısa bilgiden sonra Spinoza neden lanetlendi, neden aforoz edildi? Bilindiği gibi Yahudilerin iki tane temel inançları vardı. Ön yargı biçimine gelmiş inançlar. Birincisi Yahudi inancına göre Tanrı Yahudi ulusunu seçkin bir ulus olarak saptamıştır. Dolayısıyla bu Yahudi ulusu diğerlerinden daha üstündür. Spinoza bu görüşe karşı durur ve şunu söyler. Esas olarak tüm uluslar ve insanlar eşittir. Akıl ve erdem bakımından eşit konumdadırlar. Dolayısıyla bir ulusun diğer ulustan üstün olduğu kabul edilemez. Yahudi inancının dayandığı ikinci ön yargı ise şu: Tevrat Hazreti Musa'ya Tanrı tarafından gönderilmiştir ve Tevrat Hazreti Musa tarafından kaleme alınmış ve değişmeden günümüze kadar devam etmiş. Fakat
Spinoza çıkıyor, işte bu iki ön yargıya karşı duruyor. Mesela diyor ki Tevrat Musa tarafından yazılmamıştır diyor. Tersine Ezra denilen bir tarihçi tarafından düzenlenmiştir. Spinoza'nın dediğine göre bu tarihçi çeşitli yazıları bir araya getirerek bu kutsal kitabı Tevrat'ı düzenlemiştir. Musa tarafından neden yazılmadığına ilişkin ise şu gerekçeyi gösteriyor. Diyor ki Tevrat'ta şöyle bir cümle geçiyor. Tanrı Musa'yla konuştu. Diyor ki niye Musa üçüncü şahısla konuşuyor? Niye şu söz şöyle yazmıyor? Tanrı benimle konuştu. Niye bunu söylemiyor da Tanrı Musa ile konuştu diyor. Tevrat'taki bir takım çelişkilere dayanarak Tevrat'ın Musa tarafından yazılmadığını ileri sürüyor. Diğer taraftan da tabi Tanrı ona şunu söylüyor. Diyor ki ben seninle konuşuyorum ama yüzümü sana göstermeyeceğim. Yani konuşan bir Tanrı var ama yüzünü göstermeyen bir Tanrı. Şimdi bu Tanrı'nın yüzünü göstermeme olgusu kanımca daha sonra Yahudilik ve İslam'da resmin ve heykeltıraşın yasak olmasının zeminini oluşturmuştur. Spinoza'nın ileri sürdüğü diğer bir tez ise Tevrat çelişkilerle doludur ve bu çelişkilerin kaynağını da şöyle izah ediyor. Ezra birçok insanın yazmış olduğu yazıları bir araya getirirken yazılar arasındaki çelişkiyi fark etmedi. Üçüncü ileri sürdüğü tez Spinoza'nın, yani Tevrat başından beri korunmuş, değişmemiş bir şey değil. Süreç içerisinde ona müdahaleler yapılmış ve hatta eklemeler yapılmıştır diyor. Dördüncüsü ise bu gerçekten ilginç. Hazreti Musa'nın öğütleri, onun ileri sürdüğü 10 öğüt, insanın ahlaki bakımdan eğitilmesi için değil, İsrail devletinin çıkarları için ileri sürülmüştür. Yani devleti korumak için bu 10 öğüt, 10 emir gündeme getirilmiştir. Kısacası Spinoza Tevrat'ın Musa tarafından yazılmadığını ve Ezra denilen bir düşünür tarafından düzenlendiğini ifade ediyor. Tabi daha bunları kitap haline getirmeden önce bu düşünceleri savunuyor. Fakat Yahudi cemaati ona bu konularda yazmamasını, bu konularda görüşlerini yayınlamamasını söylerler. Hatta büyük miktarda para teklif ederler geçimini sağlayabilmesi için. Spinoza bunu reddeder. Ve 1656 yılında, yani daha 24 yaşındayken cemaat tarafından aforoz edilir ve aforoz eden sinagogun kapısına da bir bildiri asılır. O bildiride ise Spinoza ile iş yapanlar, onunla arkadaşlığı devam edenler, hatta ticari ilişkilere geçenler, ona borç para verenler, yani her halükarda onunla ilişkiye geçenler de cezalandırmakla tehdit edilirler. Dolayısıyla cemaatin dışına atılıyor. O dönemde cemaatin dışına atılmak çok zor bir şey. Hatta onu öldürme girişimleri bile oluyor. Hançerle saldırıyorlar. Ufak bir yaralanma atlandığı söyleniyor. Mantosu yırtılıyor ve bıçakla zedelenen paltosunu da uzun dönem yanında taşıdığı söyleniyor. Teolojik ve politik incelemeler başlıklı kitabını 1672 yılında yayınlar, fakat başka bir isimle yayınlar. Buna rağmen Spinoza tarafından yayınlandığı açığa çıkar. Kitabın yayınlanmasından bir yıl sonra Almanya'daki Heidelberg şehrindeki prens onu Heidelberg Üniversitesi'nde ders vermek için davet eder. Egemen olan dini öğretiyi incitecek ifadelerden kaçınma koşulu konuluyor. Dolayısıyla bunu da kabul etmiyor ve yaşamını hiçbir kuruma tabi olmadan devam ettirmeye çalışıyor. Yahudi cemaatinden atıldıktan sonra bir yandan Protestan teologlarla ilişkiye geçer ve kutsal kitapların yorumlanması konusunda da onlardan
bilgi alır ve bilgi alışverişinde bulunur. Diğer taraftan Hobbes ve Descartes gibi düşünürlerin felsefesini daha derinlemesine incelemeye başlar. Yaşamını ise gözlük camlarını ve teleskop camlarını yontarak kazanır. Ve bilindiği gibi çok genç yaşta 45 yaşında ölür ve ölümünün nedeni işte bu meslek hastalığı denilen akciğerlere fazla toz gitmesi yüzünden öldüğü sanılıyor. Şimdi Spinoza Hollanda aydınlanmasının önemli bir öncü düşünürüdür. Daha doğrusu Fransız aydınlanmasına da zemin hazırlayan bir düşünür olarak görülebilir. Spinoza aynı zamanda bir siyaset felsefesidir. Devlet ve dini birbirinden ayırarak laik düşüncesini, laik devlet düşüncesinin temellerini atan ilk düşünür olarak değerlendirilebilir. Onun vahiy ile akıl arasındaki bağı koparması son derece önemlidir. Aklın önünü açmıştır bu. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.